Ve burada maçın bitmesi lazım. Öyle değil mi sizce de? Vezir H1 ve mat. Bildiğin merdiven matı olacak. Büyük zaferler senin ne kadar iyi satranç oynadığını gösteriyor. Peki kaybettiklerin kötü oynadığını mı? Hayır, senin şanssız olduğunu gösteriyor. Eğer oyuncu bir maçta iyi bir pozisyon elde ediyorsa ve daha sonra bir kaza, bir kötü hamle çıkıp senin maçı kaybetmeni sağlıyorsa o zaman oyuncuların hissiyatı işte bu şekilde oluyor. Çok şanssızdım ve kaybettim. Peki bazı oyuncular diğerlerinden neden daha şanslı oluyor? İşte bugün bunu inceleyeceğiz. Satranç Saati'ne yeniden hoş geldiniz. 3 yıllık bir aradan sonra. Bugün bakacağımız maç Anand Ivanchuk maçı. Daha önce kanalımızda detaylı bir analizini yaptığımız bir maç ama bu sefer farklı bir açıdan değerlendireceğiz. Pozisyona baktığımızda siyahlar şu anda hem H1'i almak istiyorlar hem de fil E3 oynamak istiyorlar. İkisi de kesinlikle maçı kazandıracak hamleler. Fakat burada beyaz yani Anand kale D3 ile cevaplıyor. Bunun yerine savunmayı daha iyi yapabileceği hamleler var mıydı? Bilgisayar analiziyle bakınca yoktu. Fakat yıldırım maçı olduğunu düşünürsek vezir E2 tarzında bir hamle çok daha mantıklı gözüküyor ilk bakışta. Fakat kale D3 hem filin E3'e gelmesini engelliyor hem de kale H3 vezir H8 fikriyle mat tehdidinde bulunacak. Aslında Anand bir taraftan kendine bir şans yaratmaya çalışıyor. Tecrübeli oyuncular oyunlarında savunma yapacakları zaman aynı anda rakibe de zarar verebilecekleri hamleleri bulmaya çalışırlar. Zaten Anand ve Ivanchuk o sıralarda dünya 3 ve 6 numarası 1994'te klasik satrançta bu maçın oynandığı zamanlarda. Peki maç şimdi nasıl devam edecek? Fil H1 alsa hemen bakalım. Kale H3 gelecek. Fakat burada fil E3 hamlesi yine kale alır E3'ü zorunlu kılacağı için bir problem yok şu anda siyahlarda. Burada bir şeyler kazanmış oldu. Fakat Ivanchuk çok daha iyisini buluyor. Ve kale C8 hamlesini oynuyor. Bu inanılmaz bir hamle. Çünkü tahtayı tamamen bir kaosa sürüklemiş oluyorsun. Ve fil H1'den de gerçekten daha güçlü bir hamle. Şimdi Anand pozisyona bakıyor. Pozisyon kayıp. Fakat kale H3'ü yine de oynamaya karar veriyor. Ve kaos daha da büyük bir kaosa dönmüş oldu. Çünkü kale C2 fedası geldi. Şimdi şah C2, kale C8. Bunun olacağını zaten görebiliyoruz. Bu arada zaman sıkışması giderek artıyor oyunda ve şans faktörü devreye girmeye başlıyor. Ne kadar şanslı olabilirsin ki? Biraz sonra göreceğiz zaten. Şimdi burada beyazlar kale C3 ile şah için güvenli bir pozisyon yaratabilirdi. Fakat bunu yaptığı zaman vezir H8 rüyalarından vazgeçmek zorunda kalacak ve yıldırım oynadıklarını tekrar hatırlatırsak bunu istemiyor Anand. Çünkü vezir H8'e tek hamlede mat yapacak olmak rakibini psikolojik olarak baskı altında tutuyor. O yüzden şahıyla oynuyor. Şah D1. Tabii bu bir çift soru arkadaşlar. Direkt kaybeden bir hamle ve doğru oynuyor Ivanchuk vezir B1 ile. Şah E2 kaçıldığında şimdi burası çok önemli. Eğer vezir C2 oynarsa at D2 hamlesi hemen hemen bütün şahları kestiği için yani mantıklı olan şahları kestiği için bu sefer beyazlar maçı otomatik olarak kazanmış olacaklar. Öyle bir pozisyon. Mesela fil F3, şah F3 işte en fazla vezir F5 yapabilirsin. Fakat şah G2'ye kaçtığında artık bir şey kalmadı. Bakın şah çekme hamlesi yok mantıklı. O yüzden vezir C2 olamaz. Bunu hesaplanmış mıdır maç sırasında? Tabii ki emin değilim. Fakat vezir C2 oynamıyor zaten ve vezir E4 hamlesini fırlatıyor Ivanchuk Anand'ın üstüne. Şimdi burada artık siyahların daha şanslı bir oyuncu olduğu gözüküyor pozisyona bakınca. Burada
5 hamle ya da 6 hamlede mat yapan bir sürü varyant bulunuyor. Şah F2 almış. Kale C2 zaten geliyor. Şah F1. Ve burada maçın bitmesi lazım. Öyle değil mi sizce de? Vezir H1 ve mat. Bildiğin merdiven matı olacak. Fakat inanılmaz bir şekilde Ivanchuk bu matı görmüyor, kaçırıyor. Peki bunu görmemiş olması gerçekten mümkün mü? Tabii ki değil arkadaşlar. Fakat maçın içerisinde işte öyle bir maç oynuyorsun ve öyle bir adrenalin var ki çok kolayca görebileceğin şeyleri artık görememeye başlıyorsun. Ki Ivanchuk zaten bu tip olaylarıyla da çok meşhur bir ustamız. En sevdiğim usta. Öyle diyebilirim çünkü drama yaratıyor yani. Ve burada Vezir F4 oynuyor. Şimdi bu hamleden sonra ben şanssızdım diyemezsin. Çünkü şans kapıyı çaldı. Sen elinin tersiyle onu yolladın ve at F3 hamlesi geldi. Şimdi bu şekilde yine Vezir H8 mat tehdidi karşımıza çıkıyor kalenin de korumasıyla. Ve siyahlar da çok fazla şah çekecek hamleye sahip değiller. Mesela şöyle bir şey deneyebilir. Kale C1, at C1, vezir C1. Buraya kadar yaparsın ama şah G2'ye geldikten sonra zaten kendi taşlarına yaklaşmaya başlıyor. Yani atın yanına geldiğinde bir tane daha şah çekip şah G3'e geldiğinde artık yine mantıklı şah çekme hamlesi kalmayacak. Eğer filini ata vurup hani şah çekeyim bir şeyler olsun isterse o zaman zaten beyazlar mat yapmak için uğraşmazlar. Vezir F3 aldığında 2 kale önde kalacak. Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani şahlı almak ya da kaleyle almak daha iyidir, değildir. Değil. Burada en basitini hani göstermeye çalışıyorum. 2 kale. O zaman bunu yapamaz. Peki ne yaptı bu adam? Şah F8 oynadı. Bir anda hücumda gazı kesti ve diyor ki ben bir hamlede mat olmayayım. Bakın kafasının bir tarafında çünkü o bir hamlede mat olacağım fikri olduğu için belki de kendisi o bir hamlede matı göremedi. Ve süre baskısı da var bir taraftan. Ve burada çok basit bir kazanç var. Yani vezirle şah çekersin. Sonra gidersin G7'yi alırsın. Normal bir şekilde de bu oyunu kazanabilirsin. Fakat çünkü fil F3 hamlesi bir işe yaramıyor burada. Yani benim hiç bilgisayar analizine gerek olmadan mesela şöyle bir şah çektiğinde zaten vezirleri değişmek zorunda. Ve şah çekerek geliyor. Ondan sonra da gidip fili alabilir zaten ve o da şah çekerek oluyor. O yüzden bu basit bir kazanç. Anant da kesinlikle bunu görebilir. Ama o da değişik bir şekilde oynamaya devam ediyor. Piyon G6. Çift soru. Vezir C4. Çünkü beraberlik şansı veriyor. Sürekli şah şansı veriyor rakibine. Şah G1. Vezir B3. Vezir E5. Anant neler yapıyor? Kale C1 şah. Şahın kaçması lazım. B2'ye kaçıyor. Vezir C2 şah. Şah E3. Vezir B3 şah. Şah E2. Şimdi Anant diyor ki ben pozisyon tekrarıyla beraberlik istemiyorum. Şah F2'ye kaçması lazım. Şah E2 yine soru işareti. Ve burada fil F3 hamlesi gerçekten bu sefer işe yarayabilir. Fakat vezir C4 geliyor. Ve tekrar şah F2. Ve tekrar vezir C2. Şimdi şah E3'e kaçtıktan sonra vezir yine B3'ten şah çekecek. Ve tekrar eski yerine giderse artık berabere olarak maç sonuçlanacak diyebiliriz. Fakat Anand bu sefer de şah F4 kaçıyor ve kesinlikle kayıp pozisyona giriyor. %100 kayıp pozisyon. Kale C4, at D4, vezir H3 ve geldik bu pozisyona. Şimdi Anand
Bir beraberliğe geldi, bir kazanca geldi, bir kayba geldi, bir hamlede mata geldi. Her yere geldi. Şimdi tekrar masayı tersine çevirmeye çalışıyor. Ama bu sefer başka bir faktör devreye girecek. Vezir B8, kale C8 engellendi. Vezir D6 şah ve şah G8. Çok doğru bir hamle ve maç siyahlar için kazanç. Doğru hamle yapıyor şah G8'de Ivanchuk. Fakat ne oluyor? Maçı Anand kazanıyor. Çünkü Ivanchuk'un bayrağı düşüyor. Şimdi burada Ivanchuk mu şanslıydı? Anand mı şanslıydı? Yoksa oyunun içerisinde iki oyuncu da kendi şanslarını yaratmak için çevresel şartları da kullandılar mı? Bunu daha iyi Anand yaptı galiba. Yorumlarınızı bekliyorum ve önümüzdeki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.